Merhaba, ben Şeyda, tekrar hoş geldiniz. Büyük projelere başlamadan önce biraz daha küçük projelerle devam ediyorum. Bu videoda dolabımda bir süredir bekleyen kazakları değerlendirmek istedim. İlk projede kedi yatağı yapıyorum. Bu beyaz kazak bana biraz büyük geliyordu. Ben de belki çekirdeği yüksek derecede yıkadım ama tam tersi oldu. Her kazakta olmuyormuş, onu öğrenmiş oldum. Büyük kedim Bonnie bu sepetlerde uyumayı çok seviyor. Kazak da genişleyince tam sepet boyutunda oldu. Böylece uzun zamandır yapmak istediğim kedi yatağını yapma fırsatı bulmuş oldum. İlk olarak sepeti daha çok yatak gibi gözüksün diye keserek başlıyorum. Sivri yerlerini çakmakla eriterek yumuşatıyorum ve altın rengi sprey boyayla tek kat boyuyorum. Sonra kazağı yastığın üzerine yerleştirip dikeceğim yerlere iğneyle sabitliyorum. Yıkanınca çıkan bir kalemle yastığın ölçüsüne göre işaretliyorum. Kazağı kesmeden önce işaretlediğim yerlerden dikiyorum ki kestiğimde ilmekler sökülmesin. Üç kenarını diktikten sonra Bonnie ile birlikte yastığı yerleştiriyoruz. Son kısmı yastık içindeyken kapatıyorum. Böyle parçaları dikerken yıllar önce Facebook'ta gördüğüm bir dikiş tekniği var, onu uyguluyorum. İğneyi kumaşın iç kısmından geçirerek başlıyorum. Daha sonra sırayla kumaşa paralel şekilde geçiriyorum iğneyi. Birkaç sıra sonra kumaşların arasından minik bir üçgen oluşuyor. İpin kumaşa yakın olan yerinden çekiyorum. Böylece ne dikiş izi ne de fazla kumaş gözükmüyor. Normal düğüm atarak bitiriyorum. Boyadığım sepeti ikisi de beğenmediği için yastığı başka bir sepete geçirdim. Altın rengi olması da kedi yatağımız hazır. Bu kazağı da yıllar önce yakasını sevmediğim için kesmiştim ama güzel durmadığı için giymiyordum. Hazır kış aylarındayken yastık kılıfı yapmak istedim. Yine dikeceğim yerlere iğneyle işaretleyerek başlıyorum. Sağlam olması için 2 kat diktikten sonra fazla kumaşı kesiyorum. Kazağı kesince şekli dikdörtgen oldu. Benim de elimde öyle bir yastık olmadığı için kendim yapıyorum. Kullanmadığım bir yastığın içindeki süngerleri kazağın ölçüsüne diktiğim yeni astara geçiriyorum ve yine aynı yöntemle dikiyorum. Birinci kazaktan artan parçaları kullanarak 2 farklı kedi oyuncağı yapıyorum. Benim kedilerim küçük oyuncaklardan ziyade büyük ve yumuşak oyuncakları seviyorlar. Hatta evin her yeri onlara oynasın diye oyuncak ayı dolu. İlk parçaya balık şekli çizerek başlıyorum. Şekli dikip kestikten sonra artan kazak parçalarını küçük küçük kesip içine dolduruyorum. Sonra kuyruğunu kesip dikiyorum.
tatlı olur diye düğmeden göz yapmıştım ama sonradan fark ettim ki yutabilirler. Düğmeye çıkarıp diğer kazaktan söktüğüm iplikle dikerek tekrardan göz yapıyorum. İkinci parçanın açıkta olan uzun kısmını dikerek başlıyorum. Kalan kenarları düz bir şekilde kesip artan kumaşları içine koyuyorum. Şeker gibi gözükmesi için kenarlardan sıkıştırıp lastikle iyice bağlayarak birkaç düğüm atıyorum. Ben sıkı tutması için lastik kullandım. Siz isterseniz kalın bir kurdele veya toka da kullanabilirsiniz. Son olarak kestiğim ilk kazağın kollarından bir yastık daha yapmak istedim. Tam kare olacak şekilde ölçü alıyorum. Bu sefer üzerine desen yapacağım için dikmeden önce fazla kumaşları kesiyorum. Siyah kazaktan kestiğim parçalardan desen denemesi yapıyorum. Nasıl bir desen istediğime karar verdikten sonra iğneyle bütün parçaları sabitleyip tek tek dikiyorum. Kılıfın kenarlarını da dikip bitiriyorum. Video burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eski kazakları birçok şekilde değerlendirmiş olduk. Eğer siz de denerseniz bana Instagram üzerinden gönderirseniz çok sevinirim. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.